Acayip yere hortum sıkmışlar baba. Merak bilmiyorum. Yani çok dar bir alan burası. En dip noktaya, kör noktaya takmışlar hortumu. Emeli gördün neler çekti. Evet, ulaşamadım. Evet, yine sularımız boşalıyor tabii ki. Aldık. Sonunda aldık. Sabahtan beri uğraşıyorduk. Çok fazla videosunu çekemedim. Evet, görmüş olduğunuz yerden çıktı. Bayağı bir alan, aslında dar bir alan. Şu bölümden çıkartmaya çalıştık. Şu parçayı, egere denen parçayı. Bunun dışında enjektörlerimiz, şöyle göstereyim, revizyona gitti. Enjektör kütüğü söküldü. Bu araçta ilk çalıştırdığımızda soğuklarda yüksek, aşırı sarsıntılı bir şekilde çalışma vardı. Yaptığımız tespitlere göre egere ve enjektörlerden kaynaklandığını tespit ettik. Enjektörlerimiz tabii ki her zaman olduğu gibi yüksek kilometreli araçlarda revize işlemine gidiyoruz. Komple değiştirmek yerine daha ucuz, daha uygun bir şekilde bizlerin karşısına çıkıyor. Egere'yi çıkardık. Egere de burada, bakacağız içinde neler var. Temizlenmek istiyor mu? Egere çok önemli bir sistem biliyorsunuz. Aracımız bu arada Mercedes C-Class. C-Class olduğu için dizel bir sisteme sahip. 4 silindirli. Geçenki ML gibi değil. 8 silindir yok bu araçta. Burada gördüğünüz yakıt filtresini de alacağız. Yakıt filtremizin 2 tane rekor girişi oluyor arkadaşlar. Rekor girişlerini sökmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra şu gördüğünüz kelepçeleri babam teker teker birbirinden ayırıyor. Ve daha sonra mazot filtresi bu şekilde geliyor. Bu aracın periyodik bakımları var mı baba, yoksa? Yok, bizde periyodik bakımı yok. Egere manifold, enjektör bakımları. Soketi bu şekilde babam koparmadan çıkardı. Ve gördüğünüz de önemli arkadaşlar, önemli ayrıntılar. Manifold bildiğiniz üzere bu araçlarda hemen sağ tarafta bulunuyor. Motorun ön tarafı bildiğiniz üzere arabanın ön tarafı oluyor. Şanzıman yan tarafta değil. Mercedes, BMW gibi araçlarda şanzıman 4 çekişli olduğu için veya arka çekişli olduğu için bu araçlar arka tarafa giden bir şanzıman var. Tesisatı motordan ayırmaya çalışıyoruz. Manifold bölümünden ayırmaya çalışıyoruz. Şimdi usta açabiliriz. Manifold ve egereyi söktük. Kurumlara yine göz gezdiriyoruz. Komple tıkanmış bu, simsiyah. Aynı şekilde manifoldlarda da var. Şöyle göstereyim, manifoldların yine kelebekleri, içerisi tıkalı vaziyette. Girişini de çekeceğim şu an, motor bloğunun üstündeki kısmı. Manifold bu şekilde, plastik manifold. Burayı da çekelim detaylı bir şekilde. Simsiyah olmuş. Bunların temizliği çok önemli. Aracın ilk çalışmasında, sarsıntılı çalışmasındaki etkenlerden biri egere diyoruz zaten. Egereyi herkes lanetliyor bildiğiniz üzere. Onun dışında aracın bu bölümüne geldiğimiz zaman hemen burada silindir kapağı bölümü bizleri karşılıyor. Kurumlar yine olması gerekenden fazla. Bakınız yani acayip kurumlaşmalar var. Temizliği önemli. Zaten motorun gördüğünüz üzere sağ tarafı komple açılmış konumda. Sol tarafımız boş. Silindir kapağı, motor bloğu rahat bir şekilde buradan görünebiliyor. Aracımız Mercedes C-Class. 4 enjektörümüzü de söktük. Enjektör diplerine baktığımızda paslanmaları yine her zaman olduğu gibi görebiliyoruz. Bakınız, paslanmalar gayet açık bir şekilde görünüyor. Uzun süreden beri büyük ihtimalle sökülmemiş bir enjektör daha. Enjektörleri biz daha önce sökmüştük ve enjektörcüye göndermiştik. Şu an kurum temizliğini yapacağız ama enjektörlerin takım aşamasını veya kurum temizliğini, ikisinden birini video olarak çekeceğim. Enjektörlerimiz hazır. İsterseniz oraya da geçelim. Enjektörler hazır olduktan sonra takım işlemlerini az çok gösterelim. Enjektör kütüğümüzdür, rekorlarıdır, bunların havasıdır. Zamanla en son kurum temizliği yapıp kapatıyoruz. Usta şu an devam ediyoruz. Enjektörden mi devam edelim, kurum temizliğinden mi devam edelim? Enjektörleri takalım, içine bir şey düşmesin buralara. O zaman enjektör... Manifold ve kelebek var. Egere daha sonra. O zaman enjektörleri getiriyoruz. Burada gelen enjektörlerimiz hemen hazır arkadaşlar. Sesten kaynaklı sizlere çok fazla bahsedemiyorum. Enjektörler yine revizyon oldu ve enjektörcüden geldi. Şimdi enjektörlerin takım aşamalarına geçelim.
Şunu şöyle tutayım ben. Enjektörlerimizin soketleri bu şekilde geçmeli arkadaşlar. Beyinden aldığı sinyalle enjektör memelerini açar, valfi açar ve yakıt gönderir. Yani beyinden aldığı sinyalle mi zamanlamayı ayarlıyor? Tabii. Evet, dördüncü de geçti. Geri dönüşleri takıyoruz. Geri dönüş hortumlarımız mevcut. Dördüncü tabii ki biraz zor geçti. Alanı çok kısıtlı ve dar olduğu için sizleri bekletmiyorum tabii ki. Oraları göstermiyoruz. Kesit kesit gidiyoruz ama zorlayan bölümler var. Aracımızın enjektörleri bakıma gitti. Meme uçları değişti. Tamiratı, bakımı, gereken işlemleri yapıldı. Testler, kontrolleri yapıldı. Testten geçti. Enjektör montajını yaptık. Beyinden gelen kontrolün ünitesinden gelen sinyal uçlarını bağladık. Mazot geri dönüşlerini taktık. Bir geri dönüşümüz regille birlikte ve yakıt borularımız regille birlikte tamamlanacak. Çalıştırmadan önce havasını alıyoruz. Zaten depoda benzin pompası var. Havayı almakta zorlanmayacağız. Tamam, o zaman sıkıntı değil çok fazla. Burayı bezle kapatmışsın usta. Evet, kelebek boğazın içine pislikte olmasın, bir şey düşmesin farkında olmadan. Zaten enjektörleri takmamızdaki amaç da oydu. Evet, içine bir şey dökülmesin, düşmesin. Pistonun üstüne direkt dökülecek, düşecek herhangi bir şey pistonun üstüne düşecektir. Farkına varmasak çok büyük sıkıntılara yol açabilir. O yüzden gelen enjektörleri hemen taktık. Kurum temizliğimiz var, egere bölümü var, işte egere dönüşleri var. Bunları takacağız. Açtık zaten, pisliklerini sizlere az çok göstermiştik. Şu anda da babam az çok şöyle göstermemiz için egerenin kurumlarından birkaç parça aldı. Ben hemen geçeyim arkadaşlar diğer tarafa. Bakalım oralarda ne yapacağız. Soğutma sistemi mevcut. Bu şekilde içerisine su giriyor. Egzoz gazını burada düşürmüş oluyor. Sıcaklığı düşürüyor arkadaşlar. Yani burada temizleyeceğimiz herhangi bir şey yok. Değineceğim konu ne biliyor musun oğlum? Buyur baba. Egeri iptal ediyorlar, işte soğutma sistemi de iptal oluyor. Araba aşırı hararet yapıyor. Yani soğutmasını sağlamıyor buranın. Tabii ki egeri iptal. O yüzden egere iptalinde sıcaklığında burada çok önemli olduğunu söyleyelim. Egere iptali
biz önermiyoruz. İptaline karşıyız arkadaşlar. Soğutma sisteminin suları da burada antifriz dolaştığını gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Bunun içini sadece temizleyeceğiz. Kurumlarını temizleyeceğiz. Şöyle bu şekilde iki taraftan giriyor. Bunu da buraya takalım. Evet. Bu kadar. Herhangi bir şey. Conta ve sekme. Eşler arasında 20'şer gün filan. İyi. O da dedi ki sakın gelme buraya. Gelmiyorum diye. Ben de öyle dedim. Hani ne yapıyor ya? Abi gördüğün gibi. Öyle oldu vallahi. Gördüğünüz üzere temizlik yapıyoruz abi. Sen ne yapıyorsun abi? Allah iyi olsun bizde işte. Tatil yaptılar. Tatil, yılbaşı tatili. Vallahi tatil yaptılar ya. Normal tatili vermiyorlar, yılbaşında veriyorlar tatili. Çocuklar hep gün hep gün. Ya bizimkilerden dolayı Recep amca ya bizimkiler şimdi sene sonu ya onlar şimdi çağrı mağarı şimdi onlara hesaplıyorlar. Evet. O yüzden gelmeyin diyorlar. Vallahi gelmeyi bildin de ben gelmem diye. Vallahi Recep amca dünden razıyız biz de. İyi. Böyle komple var. Götür dışarıya. Basma yok. Evet, Egere'den çıkan pisliğe hep beraber şahit olalım. Gördüğünüz gibi su soğutmalı bir Egere sistemi var. Bakın sadece biraz hava tutacağım. Evet. Yine leş gibi bir Egere ve manifoldla beraberiz. Her yer yine simsiyah oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz maalesef Egere pisliği leş gibi. Yani gerçekten leş gibi. Burada bakınız. Gerçekten emek gerektiren bir iş. Bunu belirtelim. Tüm temizlik işlerimizi yaptıktan sonra tekrar toplama aşamasına geçtik. Burada torksuz cıvataları tekrar takıyoruz. Tabii ki siz izlemediniz ama çok büyük emek verdik. En az 2 saatte bu temizlik için uğraşmış olduk. Tors cıvatalarını hemen sıkıyoruz arkadaşlar. 40 tors diye geçen torsumuzla sıkıp işlemlere devam ediyoruz. Bu arada en önemli parçalardan biri olan emme manifoldumuz. Öncelikle şurayı göstermek istiyorum. Burası komple temizlendi. Gördüğünüz gibi kurum doluydu buralar. Aynı şekilde gördüğünüz üzere artık hiçbir kurum kalmadı. Bunları tazyikle bile yıkadık. Şöyle bakın artık görünüyor arkadaşlar. Ve kolay bir şekilde bunlar artık kelebeklerimiz çalışıyor. Önemli olan bu kelebeklerin açıp kapatması. Buradaki hava valfiyle bunlar çalışıyor. Opel Astra'lardaki twin port sistemi gibi düşünebiliriz bunları. O manifoldta da var. Herhalde büyük ihtimalle çıkma takılmış bu usta. Çünkü bir numaralar falan var. Daha önce sökülmüş. Hatta bu numaranın diyorum. Hatta buradaki bir cıvata eksikti. Eksik olarak söktük.
Civataları da teker teker sıktık. Hemen manifoldun bastığı noktalara bakacak olursak simsiyah olduğunu sizlere çekmiştim. Burada da net bir şekilde görülüyor ki artık silindir kapağının bölgesi bastığı noktalar tertemiz oldu. Yüzey temizliği de yapıldı. Şimdi manifoldu takıyoruz. Artık manifoldu yerine takmaya başladık. Bu kadar temizliği herhalde bir fabrikadan çıkarken gördü. Bir de şimdi gördü baba. Recep Usta'da gördüm. Tabii ki alttaki boru sisteminin geçmesi gerekiyor. Boğaz kelebeği tarafına. Elektrik soketinden sonra tekrar uğraşıyoruz. Alttaki boru sistemi çok önemli. Geçmesi gerekiyor yerine. Yoksa hava alacak ve bozuk çalışmaya devam edecektir aracımız. Bu şekilde tam oturduğundan emin oluyoruz. Şu şekilde denk getirmeye çalışıyoruz. Murat abi hoş geldin bu arada. Hoş gördük kardeşim. Aracını bitirdik. Teslimini yaptık abi. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Umarım memnunsundur abi. Her zaman memnunuz. Görüyorsun kardeşim, antifriz için bile geliyoruz buraya artık. Allah razı olsun abi. Ta Kartal'dan mı geliyordun abi? Evet, Kartal Uğur Mumcu'dan. Teşekkür ediyoruz. Böyle temiz, güzel işçilik görünce bırakmıyoruz kardeşim. Şöyle yapalım abi. Evet Murat abi, kamerayı tutuyordun ama aracını yapmıştık abi. Opel Astra, robotik sistem, Eizotronic. Evet kardeşim. Yazın mı? Evet, yazındı. Hiçbir sıkıntısı yok. Allah'a şükürler olsun. Elinize kolunuza sağlık. Memnunsun abi. Memnunum, şükürler olsun. Görüyorsun, antifriz için bile geliyorum. Allah en razı ufak olsun. şeyde artık buraya geliyorum. Çok Yani sağ elinize ol sağlık. abi. Çok Gerçekten sağ olasın. elinize Bugün sağlık. de zaten ziyarete geldin Evet, abi. bugün de ziyaretine geldim. Baklava da getirmişsin. Geçen gün de getirdin. Hiç Afiyet olsun. elim boş gelmiyorsun abi. Teşekkür ederiz. Motorlarımızın tüm cıvatalarını taktık. Artık olması gereken sabit konumda. Aracımızı bugün için yetiştirmeye çalışıyoruz. Olmazsa yarına teslimini gerçekleştireceğiz. Egeren'in silindir kapağına sıkılan gövdesini alttan sıkıyoruz tabii ki. Buradan 2 altta 2 üstte vidamız var. uğraştırıyor. Zor bir alandayız. Özellikle cıvataların yerleri de derin yerlerde olduğu için sıkması, döndürmesi el dahi girmiyor. Döndürmek biraz sıkıntı. O yüzden buradan da sizlere bilgilendirmek istedim. Egere söküldüğü zaman egere su soğutmalı olduğu için arkadaşlar, gördüğünüz antifriz sistemindeki, soğutma sistemindeki antifrizler de döküldü. Bakın sıkılan yeri görüyorsunuz, ne kadar derinde bir yer. Hemen üst tarafa geçtiğimizde yarım kalan işleri tamamlamaya başladık. Buradan gördüğünüz büyük soketi taktık egere girişine. Altta bir tane şase kablomuz var. O da aynı şekilde oraya sıkılıyor. Evet, usta direksiyon kutusunun mafsalını takıyorsun. Bunu böyle getireceksin. Gördün mü nasıl geldiğini? Evet, delik karşıladı zaten. Rahat çalışmak için bunu sökmüştük. Evet, elimizin altından kalsın. Alttan herhangi bir işlem kalmadı. Koruyucumuz var. Motor karterini koruyan şöyle. Şanzımanı da göstermiş olalım altta. Bu şekilde bir motor dizaynı. Arka çekiş, 2 çekiş arkadaşlar. 4 destekli değil. Hemen buradan direksiyon mafsalını sıkıyoruz. Şimdi babam kontrollerini gerçekleştiriyor. Gestay dediğimiz baba. Evet. Gestay diyorsun sen genelde. Gestay askerliğini yapanlar askeri araçların kabutun içinde yazar. Gestay'ı aşağıdan yukarıya okursunuz arkadaşlar. Gözle sıkıştırma,
yağlama, temizleme, yıkama, tüm kontrol Gestay demektir. Yani Gestay kontrol demek. Askere gidenler mi bilir diyorsun? Askere gidenler her aracın kaputunun içerisinde yatar. Evet. Gestay. Biz de Gestay'ımızı yaptık. Genel gözle, elle hepsini gerçekleştirdik. Altta hiçbir sıkıntımız kalmadı. Tabii ki koruyucu plastiğimizi takacağız. Üstten de birkaç işlemimiz var. Daha sonra aracı çalıştırıp arkadaşlar bittiğini müşteriye ileteceğiz. Müşterimize ileteceğiz. Bu sırada müşterimiz üzücü bir olay yaşamış Bulgaristan'da. Kayınpederiyle galiba kaza yaptığı için arkadaşlar acele ediyoruz. Normalde bu şekilde hızlı bir çalışma yapamıyoruz ama bu müşterimiz için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Umarım memnun kalır. Çıkan pislikleri, çıkan kurumları, enjektör revizyonunu gördünüz. Periyodik bakımımız yok. Sadece egere manifold temizlikleri, enjektör 4 tane temizlikleri revizyonu yapıldıktan sonra tamamlamaya başladık. Az kaldı. Mazot filtresi, hortumlar, rekordlar derken bitireceğiz. Aracımızın buradan mazot filtresini yerine takıyoruz. Gördüğünüz üzere 2 tane de üstten girişi var. Hortum kelepçelerini takacağız. Şimdi kelepçeyi takıyoruz. Üstüne tıkılıyoruz. Bunu koyalım, ne diyelim. Kütük. Kütüğümüzü de sökmüştük manifoldu sökmek için. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Buranın Solenoid valve. geri dönüş al bak. Kısılma yok değil mi bir yeri? Yok. Geri dönüş buradan geliyor. Enjektöre giriyor. Rekorlarımız burada. En son takacağız. Hemen civatalarını, kütüğünü takıyoruz. Evet, sıra geldi mazot rekorlarına. Mazot rekorlarını teker teker takmaya başladık. Şu görmüş olduğunuz bölgenin hepsini tamamladık. Fişler, soketler, geri dönüş hortumları tamam. Sıra geldi enjektör rekorlarına. Bu arada arkadaşlar, değinmeden önce kızdırma bujilerinin de değiştiğini söyleyeyim. Video içerisindeyken onu söylemeyi unuttum. Altta kaldı onlar da. Hemen şu enjektörün alt kısmında soketleri görüyoruz. Soketlerin geçtiği yer kızdırma bujilerini. Mazotlu araçlarda periyodik olarak değiştirirsek kendi avantajımız olacaktır. Rahat çalışır arabamız kış mevsimi. Ve marşa basmadan 10 saniyede kontak açık beklerse 10-15 saniye daha iyi olacaktır. Isıtmalar tamamlanıp marşa direkt basabiliriz. Şimdi rekorların takımlarını gösteriyoruz. 17'lik rekorlar bu arada. Genellikle 17 anahtar tutuyor gördüğünüz üzere. Rail müşürümüzü de taktık. Çok önemli bir müşür. Eğer bir sıkıntı olursa rail müşüründe araç çalışmayacaktır. Rail müşürümüzde dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri aslında enjektörde. Bunların hava alma olayı da var. Bunların içleri boşaldı. Enjektör kısmından mı havasını alıyoruz baba? Evet, burası. Geri dönüşünde olduğunu anlamamız lazım. Yoksa araç çalışmayacaktır. Hava yapar. Bu tarafları sıkmadık tabii havasını almak için. Yine kabortayla motorun arka kısmına erişmek biraz zor uzaklık olarak. Aracımızın içerisine geçtik. 175.800 kilometrede olduğunu buradan söylemiş olalım.
Aracımızın kontağını açacağız. Üstünde mi anahtarımız? Üstünde. Açayım baba kontağı. Hemen açıyorum. Şu an kontak açık. Kaloriferimizi kapattık. Tabii şöyle iç dizaynını da aracımızın göstermiş olalım. Kapalı. Açık. Aracımızı tekrar çalıştırdık. Tabii ki siz görmediniz. Uzun hummalı çalışma yapıyoruz arkadaşlar. Biraz fazla çalıştık bugün bu araca. Zaten uzun bir video oldu. Bu şekilde çalışmasını çekiyorum şu anda. Aracımızı çalıştırdık. Test sürüşümüz bugün geceye kaldı. Kusura bakmayın öncelikle arkadaşlar. Yoğunluk aşırı derecede var. Yoğun ilgiye de şu an için teşekkür ediyoruz. Bizleri izleyen, destekleyen abilerimiz de var. Bu videonun da sonuna geleceğiz ama test sürüşümüzü yapalım, bakalım nasıl gidiyor araç. Bir sıkıntı var mı? Hep beraber görelim. Yaklaşık şu an saat 11.30 civarı, 12'ye de doğru gelebilir. Müşterimiz hastası olduğu için, Bulgaristan'da kaza yaptığı için oraya yetişmek istiyor. Bu yüzden de aracını vermek istiyoruz. Gerçekten zor bir durum. O yüzden aracı teslim etmek adına akşamlara kadar çalıştık. Umarım herhangi bir sorun olmaz da aracı teslim edebiliriz. Şu an için gayet iyi, hiçbir problemimiz yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımız 50.000 aboneye ulaştı. Buradan da ayrı ayrı herkese teşekkürler arkadaşlar. Sürekli videolarımız geliyor. Aksaklıklar oluyor videolarda. Her gün atamıyoruz ama iş yoğunluğumuzdan kaynaklı, yorgunluktan da kaynaklı montajları biraz aksattık bu aralar. Bu yüzden takipte kalmayı unutmayalım. Bu videoya da yorum yapıp altına bir beğeni bırakmanızı rica ediyorum. Kanala abone değilseniz hala abone olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.